Tabii yıkılan yapıların bazıları eski yapılar, bazıları yeni yapılar. Dolayısıyla belki yeni yapılarda proje ya da uygulama hatalarından bahsetmek söz konusu olabilir. Eski yapıların da içerisinde ayakta duranlar var. Tabii ki detaylı bir inceleme yapmadan neden bazıları yıkıldı, bazıları yıkılmadı bunları söylemek güç, biliyorsunuz. Zemin özellikleri de çok önemli. Esasında belki de yapılması gereken bunların tek tek incelenmesi. Çünkü dünyada bununla ilgili bir bilim var. Bu hatalar inceleniyor, bunlarla ilgili sonuçlar paylaşılıyor ki mühendisler ve uygulayıcılar bir daha bu hataları yapmasın diye. Esasında önereceğim şey şu: normalde yapıların tasarımlarının inşaat mühendisleri tarafından yapılıp daha sonra müteahhitleri de bu tasarıma göre uygulama yapması gerekiyor. Bir taraftan da işte 2001 yılından beri yürürlükte olan Yapı Denetim Yönetmeliği Kanunu gereğince bunlar bağımsız mühendisler tarafından da denet. Ancak bizdeki özellikle müteahhitlik sistemi, yani geleneksel konutlarda işte kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan yapsatçı müteahhitlik sistemi bu açıdan biraz sorun oluşturuyor. Çünkü inşaat yapılana kadar, bitene kadar yapının sahibi aynı zamanda müteahhit. Bir anlamda siz bu kuvvetler ayrılığını sağlayamamış oluyorsunuz. Dolayısıyla projeyi de müteahhit yaptırınca, hatta yapı sahibi sıfatıyla denetimin de, denetimci mühendislerin de ücretlerini ödeyen müteahhit olunca o zaman sağlıklı bir denetim sistemi ve sağlıklı bir yapı üretim sistemi sağlanamamış oluyor. Tabii burada yapı sahiplerinin, yani diyelim ki şu anda binanızın çok güvenli olmadığını, çok eski olduğunu düşünüyorsunuz ve yıkıp yeniden yapmak istiyorsunuz. Burada benim önerim o yapı sahiplerinin birlikte, tabii işin de uzmanı olmadıkları için, bir danışman firma bulmaları. Daha sonra bu danışman tabii proje yönetim hizmeti dediğimiz hizmetleri verecek bir danışman firma olmalı. Tasarım projesini üretirken tasarımcılar bir taraftan da yapının yaklaşık maliyetlerini de hesaplayabiliyorlar. Bu anlamda yapının sahiplerinin elinde bir kılavuz da oluyor. 3 aşağı 5 yukarı ne kadara mal olacağına dair. Ve daha sonra elinizdeki bu tasarım ve yapı yaklaşık maliyeti bilgileriyle siz ihaleye çıkabilirsiniz. Yine bunu sizin danışmanınız size yardımcı olarak deneyimli inşaat firmalarından imalat teklifleri toplamak suretiyle işi yaptırabilirsiniz. Tabii yapı denetçisini de aynı şekilde binanın sahiplerinin aslında sözleşme yapıp devreye alması gerekiyor. Böyle bir sistem içerisinde çalıştığınız zaman çok daha sağlıklı bir yapı üretiyorsunuz. Çünkü müteahhidin hiçbir şekilde ne projeciye ne de denetimci üzerinde herhangi bir etki kurması, bir inisiyatif kullanması ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Tabii bu anlattığım sistemde yapının finansmanı nasıl olacak problemi ortaya çıkıyor. Çünkü yapsat sisteminde bütün finansmanı müteahhit sağlıyor. Halbuki benim önerdiğim sistemde yapı sahiplerinin bütün bu maliyetleri kendisinin ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümde veya yapsat sistemindeki paylaşım, finansman paylaşım modelini belki bir şekilde bu yeni anlattığım sisteme adapte etmek lazım. Son yıllarda hafif çelik çok gündeme gelmeye başladı. Bunlar daha çok az katlı yapılarda, villa türü yapılarda tercih edildi ve depremden sonra da bu artan ilginin biz daha çok aslında hafif çeliğe yönelik olduğunu gördük. Şimdi depremden sonra da aslında bölgede yapılan yapıların daha çok yine betonarme olduğunu, çelik deliklerimizin de hep hafif çelik olarak uygulandığını, köy evlerinde uygulandığını görüyoruz. Depremde bu yapıların birçoğunun yıkılmadığını gördük. Çelik yapılar tabii esasında hem malzeme açısından hem de uygulama açısından çok daha kaliteli yapılan yapılar. Çünkü siz hem malzeme fabrikalarda üretildiği için standart bir malzeme üretilmiş oluyor, hem de uygulama açısından da atölyelerde birçok imalatlar yapılıyor. Parçalar atölyelerde üretiliyor ve çok deneyimli çelik montaj ekipleri tarafından sahada monte ediliyor. Tabii burada hem malzemenin kalitesinin yüksek olması hem de uygulayıcıların deneyimli olması bu yapıların çok daha kaliteli yapılmasını sağlıyor. Proje açısından baktığımız zaman da bu projeleri yapan kişiler sadece bu konunun uzmanı. Tarıma bir de özel uzmanlık gerektiriyor. Çünkü çelik yapılarda korozyon, yangın, konfor koşullarının, titreşimlerin kontrol altına alınması, ses yalıtımı, bunların hepsi çok daha önemli oluyor. Bu açıdan mimari tasarım da çok önemli ve çok daha kolektif bir tasarım anlayışıyla mutlaka üretilmesi gerekiyor. Yapılan inşaatların eski yapıda olsa, yeni yapıda olsa bunların bilgileri aslında belediyelerde mevcut. Yani siz belediyeye gittiğiniz zaman o yapının mimari, inşaat projelerini, yani statik proje dediğimiz projelerini alabiliyorsunuz.
O projelerin köşelerinde, antetlerde, o projelerin kimler tarafından yapıldığı da var. Yani hangi mimar, hangi mühendis, hangi müteahhit bunu inşa etmiş, hangi yılda inşa edilmiş, bütün bu bilgiler var. Dolayısıyla siz bir binayı satın alırken esasında bu sorgulamaları yapabilirsiniz. Tabii ki bu sorgulamaları yapmak için yine bir mühendisten destek almanız, bir danışmandan destek almanız gerekecektir. Projenin ne kadar yetkin olduğunu anlamak için belki hala o firma iş yapmaya devam ediyorsa o firma ile iletişim kurabilirsiniz. Bünyesinde ne kadar mühendis var onları anlamaya çalışabilirsiniz. Tabii bir tek tasarımcıyla da iş bitmiyor. Yani müteahhidi de denetleyebilmeniz, anlayabilmeniz lazım. Bunun için de işte müteahhidin daha evvelki deneyimlerine, yeni bir müteahhit mi, yaptığı işlerin belki veya bünyesinde mühendis var mı? Hatta daha da ileriye gideceğim. Yani müteahhit acaba mühendis mi? Çünkü mühendis olmadığı zaman, sistemi içerisinde çalıştığı zaman mühendislerin patronu olarak aslında bazı şeyleri belki uygunsuz olmayan işleri zorluyor olabilir. Firmanın sahibinin inşaat mühendisi olduğu durumda ben inanıyorum ki işte 4 yıllık eğitimi boyunca işte deprem dersi almış, betonarme dersi almış, çelik dersi almış, hatta mühendislik etiği dersi almış. Hiç kimse mesela yetkin olmadığı bir projenin altına imza atmaz. Bunlar mühendisliğin etik kurallarıdır. Çünkü alacağı riskleri bilir ve ona göre sağlıklı bir yapı yapmaya çalışır diye düşünüyorum.